benim konuşmalarımla ilgili hep biraz soyut kaldı. Örneğe dökseydiniz çok iyi olurdu eleştirisi geldiği için ben bugün bu mindset, o zihin yapısı farklı olan iki kişiyi aslında sizinle tanıştırıp ete kemiğe büründürmek istedim. Acaba ışıkları biraz açıp kameralar da wow, vay be, çok büyük senkron oldu. Melike Hanım çok teşekkür ediyorum. Bir de ne çok güzel biliyor musunuz? Keşke şu arkayı görebilseniz. Hangi organizasyon, hangi şirkette o şirketin eski CEO'ları burada gönüllü olarak çalışıyor. Melike sabahın köründe gelmiş, YGA'nın bir önceki başkanı. Londra'dan Gökhan gelmiş, onlar orada gönüllü olarak çalışıyor. YGA'nın eski başkanları. Senkron için teşekkür ediyorum. Üstadlar, zahmet olmazsa ayağa davet edebilir miyim sizi? Az önce anlattığım kavramı ete kemiğe büründürmek için üstadlarla ilgili çok hızlı şunları paylaşacağım. Hepinizin, Kerim ve Selim Altınok'tan, hepimizin, gören görmeyen, hepimizin ilham alması gereken çok değerli iki isim. Kerim ve Selim Altınok doğuştan görme engelli. Kerim ve Selim Altınok bundan 40 yıl önce İstanbul Hukuk Fakültesini 1. ve 2. bitirmiş. Aynı zamanda konservatuvar mezunu, aynı zamanda bestekar, iki değerli müzisyen, aynı zamanda Türkiye Satranç Şampiyonu, Karpov'la berabere kalma başarısı göstermiş. Karpov için başarı diye anlatıyorum. Aynı zamanda program yazılımcısı. Ve benim bugün Kerim ve Selim Altınok'la sizi tanıştırmamın sebebi, bu salonda da böyle başarı hikayeleri olan çok önemli kişiler var. Ama bu başarılarından dolayı onları sizinle tanıştırmıyorum. Kerim ve Selim Altınok, aynı zamanda sevgili eşim Elif ve benim de nikah şahidimiz. Çok kökleri güçlü bir evlilik olsun diye böyle bir şahit. Böyle bir şahitten kastettiğim başarı hikayeleri değil. Böyle bir şahitten kastettiğim bu iki isim ikinci doğumunu yapmış iki isim. Bu iki isim koşullardan etkilenmeyen iki isim. Bu iki isim benim hayatımda gördüğüm yaşam sevinci en yüksek iki isim. Bu iki isim Atatürk'ün söylediği hayatımın hiçbir döneminde karamsarlık nedir tanımadığım sözünü özümsemiş, içselleştirmiş iki isim. Ve üstadlarla ilgili sabaha kadar aynı Çiğdem Hoca ile yaptığımız gibi onların evinde derinlemesine sohbet ederken şu sorunun cevabını aradık. Ya nasıl oluyor üstadların bu mindset'i, nasıl böyle bir olay yaşadıklarında, bir başarısızlık yaşadıklarında olumlu tutum ve davranış sergileyebiliyor, oradan ayağa kalkabiliyor, oradan dersler alıp yoluna devam edebiliyor. Niye bazıları ayağa kalkmakta bu kadar zorlanırken, depresyona girerken onlar bunu yapabiliyor diye konuştuğumuzda çok ilginç bir şey yakaladık. Üstadların kendine değil, özgüvenli olduklarını yakaladık. Üstadların o mindset'in altında, bu ağacın köklerinde value set'te farklı bir şey olduğunu yakaladık. Ve tahmin ediyorum Yunus Emre'den ilham alan pek çok başarılı insan gibi, Atatürk'ün söylediği o hayatımın hiçbir döneminde karamsarlık nedir tanımadım sözünü söyleyen insanlar gibi, onlar da kendine güvenli değil, özgüvenli insanlardı. Şimdi bana bende demen, bende değilem, bir ben vardır bende, benden içeri kelimesi daha anlamlı hale gelmeye başladı mı? İngilizce özgür ne demek? Independent. In ne? İçeri. Dependent ne? Bağımlı. Ben tutsak değilim, bana bende demen, ben tutsak değilim. Ben özgürüm ve özgürlüğüm vicdanıma, içime olan bağım. Ben koşullardan etkilenmem, ben koşulları etkilerim. Kendine güvenenlerle özgüvenler arasında rahmetli Doğan abinin akıl teriyle birlikte üstadlardan aldığımız, ilhamla çıkardığımız şey. Üstadlarda bu kadar yıldır kıskançlık görmedim. Başkalarının başarılarından ilham alma gördüm.
Kendini kanıtlama derdi görmedim. Kimin krediyi aldığının önemli olmadığı bir iklim gördüm. Geri bildirim, üstadlar burada şahit. Hayatımda en çok geri bildirim verdiğim iki insandır. Doğru mudur üstadlar? Hayatınızda benden çok size geri bildirim veren oldu mu bilmiyorum. Anneniz, babanız, onlarla yarışırım herhalde değil mi? Kesinlikle. Hiçbirini bir tehdit olarak almadıklarını, öyle olunca insan da daha cömert oluyor, vermeye devam ediyor. Onları kendini geliştirmek için kullandığını gördüm. Ve 2 tane görme engelli. Türkiye'de 2 görme engelli olarak yaşamak kolay değil. Hiç şikayet ettiklerini, endişelendiklerini, gelecekle ilgili karamsarlığa kapıldıklarını görmedim. O yüzden benim de pek çok insanın da YGA'da rol modeli, onlardaki bu yaşam sevinci.